Bazı sorular vardır, yüzeyde cevabı basit görünür. Ama biraz eşelerseniz altından sadece cevaplar değil, yeni sorular da çıkar. Yani çözülen her problem yeni problemleri doğurur. Gündelik açıklamaların, kalıplaşmış yorumların, hızlı yorum kültürünün bir kat altına iniyoruz. Tarih, kültür, teknoloji ve insan düşüncesinin kesişim noktalarında dolaşmalıyız. Çünkü bazı şeyler sadece bakarak anlaşılmaz. Bazı şeyleri kazımak gerekir. Burası 3. katman. Yüzeyin altına inmeye çalışıyoruz. Yüzeydeki gürültünün ötesine bakmaya çalışıyoruz. Herkesin konuştuğu yerin biraz altına inmeye çalışıyoruz. Yani bu bir gündem programı değil, bir uzman sohbeti de değil. Burası sadece ezberlerin dışında konuşmanın, karmaşık olanı sade ama dürüstçe araştırmanın yeri. Her bölümde başka bir konuya odaklanacağız ama hepsinin ortak noktası şu ki yüzeyde kalan anlatılarla yetinmiyoruz. Tarih, kültür, teknoloji, medya, toplum, kimlik, aklınıza gelebilecek her konu, belki hepsine, belki hiçbirine sabitlenmeden ama her seferinde daha derine inmeye çalışarak. Burası bir yanıt verme serisi değil. Burada cevaplar yok. Biz bilmişlik yapmıyoruz, kimseye ders vermiyoruz. Burada birlikte düşünüyoruz. Bu daha çok iyi sorular sorma çabası. Nereye gideceğimizi biz de tam olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, yüzeyin altında başka bir katman var ve orası artık konuşulmayı hak ediyor. 3. katman başlıyor. Birinci katman herkesin gördüğü yer. Bir gösteri alanı. Manşetler, sloganlar, trend olan fikirler. Hep şov dünyası. Hızlıca tüket, hiçbir şey sorgulama. Basit düşün ve rahat et. İkinci katman ise biraz daha bilgi, biraz daha laf kalabalığı. Akademik kelimelerle süslenmiş yüzeysel açıklamalar. Karmaşık görünmeye çalışan bir çeşit basitlik. Ve 3. katman, işte orada biz devreye giriyoruz. Burası bir sığınak değil. Burası bir laboratuvar. Burada kesinlik değil, açıklık, bilmişlik değil, merak hakimdir. Yani bilgi vermekten çok merak uyandıran bir alan. Burada sonuç değil, yolculuk önemlidir. Kesin cevaplar zihni sınırlar. Gerçek düşünceyi ateşleyen ise sürekli sorular sorabilmektir. Yani 3. katmanda amaç bilgi vermek değil, bilgi açlığımızı arttırmaktır. Kesin cevaplar sizi uyutur, merak ise sizi ayakta tutar. Cevaplar tembelleştirir. Gerçek güç iyi sorular sorabilmekte yatıyor. Yani 3. katman doyduğunuz değil, daha aç kalktığınız bir sofra olacak. Ve şimdi 3. katmanda ilk konumuza odaklanıyoruz. Türkiye'de bilim kurgu neden gelişmedi? Uçmak. İlk bilim kurgu fikriydi. İnsanoğlu uçmayı hep hayal etti. Çünkü uçmak sadece kuşlara aitti. Ama hayal etmekle kalmadı. Çizdi, yazdı, denedi, düştü, yine denedi. O sınırı aşmak, insana çizilmiş kaderin ötesine uzanmaktı. Yer çekimini, doğayı, insanın kendi sınırlarını aşma arzusu demekti. Ve her toplum bu arzunun etrafında kendi hikayesini kurdu. Antik Yunan'da Ikarus, güneşe yaklaştıkça eriyen kanatlarıyla anlatıldı bu arzu. Ikarus'un bal mumundan kanatları eridi, Leonardo'nun makineleri ise asla uçmadı. Orta Çağ'da göğe yükselmek çoğu zaman kutsal bir tehdit olarak görüldü. Ama bir gün Galata Kulesi'nden bir adam kollarına tahta kanatlar takarak kendini boşluğa bıraktı. Adına Hezarfen deniliyordu. Ve Osmanlı'da Galata'dan Üsküdar'a süzülen Hezarfen Ahmet Çelebi'nin efsanesi doğdu. Uçmak bir mucizeydi. Çünkü gökyüzü insana ait değildi. Kuşların, meleklerin ve tanrıların mekanıydı orası. İnsan ise yere aitti.
ağırlığıyla, kırılganlığıyla ve kaderiyle. Yere mahkumdu. Ama o kader hep sorgulandı. Uçmak sadece bedeni değil, düşünceyi de yukarı taşıyacaktı. Ve bu fikir belki de insanlık tarihinin ilk bilim kurgu kıvılcımıydı. İşte bilim kurgu, insan uçamaz denilen bir dünyada ben uçacağım demektir. Osmanlı tarihinin en ilgi çekici ve en çok konuşulan efsanelerinden biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hikayesi de tam olarak bu nedenle önemlidir. Bu uçuş hikayesi yalnızca Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatname adlı eserinde geçer. Başka hiçbir belge bu olayı doğrulamaz. Dolayısıyla bu hikaye daha çok bir kültürel mit, bir şehir efsanesi olarak değerlendirilmesi gerekir. Ama mitlerin gerçeklerin ötesinde bir gücü vardır. Bugünün gözlüğüyle baktığımızda bu anlatı bir bilim kurgu hikayesi olarak okunmalıdır. Ve Hezarfen, uçma hayalini gerçekleştirmek için sınırları zorlayan, çağın ötesinde düşünen bir figür olarak tasvir edilir. Bu hikaye, bilim kurgunun özünde yer alan insan doğasını aşma, doğa sınırları teknolojiyle zorlama gibi temaları içeriyor. Bu yüzden gerçekliği ne kadar tartışılırsa tartışılsın, Hezarfen'in hikayesi Osmanlı toplumunda hayal gücünün, bilimsel düşüncenin ve sınır tanımayan keşif arzularının ilk sembollerinden biri olarak kabul edilebilir. Onun hikayesi teknolojinin ve bilimin henüz kurumsallaşamadığı bir dönemde bireysel inancın tutkuyla harmanlanmış keşif arzusunun tarihsel bir kaydıdır. Yani Evliya Çelebi'nin bunun kendi kafasından uydurduğu bir hikaye olmuş olması aslında Evliya Çelebi'nin çok zeki, ileri görüşlü bir adam olmasından kaynaklıdır. Batı'da bu tür hayaller Jules Verne ve H.G. Wells gibi yazarların eserlerinde sistematik bir kurgusal alan haline gelmiştir. Evliya Çelebi'ye göre 4. Murat, Hezarfen'in uçuşundan önce onu ödüllendirmiş ama daha sonra bu kişinin fazla akıllı olduğunu düşünerek onu sürgüne yollamıştır. Bu detay, Osmanlı'nın siyasal ve kültürel yapısının bireysel yaratıcılığı ve deneysel düşünceyi ne kadar kısıtladığını gösterir. Yani Hezarfen'in uçuşu, bilimsel hayal gücünün sembolü, onun sürgünü ise bu hayal gücünün sistem tarafından nasıl bastırıldığının göstergesidir. İşte bu zıtlık, Türkiye'de bilim kurgunun gelişimini anlamak için önemli bir anahtardır. Yaratıcılık ödüllendirilirken aynı zamanda korkutuluyor, sınırlandırılıyor, hatta cezalandırılıyordu. Türkiye'de bilim kurgu yapmak, söylemesi bile tuhaf bir cümle. Belki de bu yüzden Cem Yılmaz bu kelimeyi mizah konusu haline getiriyor. Osmanlı döneminde bilimsel gelişmeler sınırlı kalırken matbaanın geç gelmesi ve geleneksel eğitim sisteminin bilimden çok teolojiye odaklanması bilim kurgu alanında ilerlemeyi engellemiştir. Cumhuriyet dönemi ise modernleşme adına büyük atılımlar yapsa da bilimsel düşünce ve deneysel cesaretin gelişimini sınırlayan yapısal sorunlar hala devam etti. Milli edebiyat ve realist akımlar bilim kurguya asla alan açmadı. Daha çok millet ve tarih anlatıları öne çıktı. 1980'lere kadar bilim kurgu amatör çevrelerde kaldı, dergiler ve fanzinlerle var olmaya çalıştı. Bunlar da zaten genelde Amerikan dergilerinden çevrilmişti veya batıdaki hikayelere benzemeye çalışılıyordu. Uzaylılar, robotlar, felaket sonrası dünyalar ama hepsi batılı kodlarla yazılmıştı. Türk toplumuna yerleşmemiş kültürel bağlamdan kopuk anlatılardı bunlar. Atom bombası korkusu gibi temalar vardı ama bunların Türkiye ile bir ilgisi yoktu. Uzaylılar vardı ama onlar Amerikalı mahallelerine iniyordu. Atom bombası patlıyordu ama İstanbul'da değil New York'taydı. Türkiye'de gelecek fikri çok uzun bir süre devletin elindeydi. Peki bu ne demek? Şu demek, geleceği sadece devlet düşünebilir, devlet planlayabilir, devlet anlatabilirdi. Birey olarak senin bir ütopya kurman pek hoş görülmez. Çünkü gelecek kişisel bir düş değil, resmi bir kalkınma planıdır. 5 yıllık, 10 yıllık sanayi planları, askeri yatırımlar, nükleer santral projeleri. Bunlar bir tür gelecek kurgusuydu ama senaryoyu sadece devlet yazabilir. Hayal etmek bile kontrollüydü. Romanlarda, hikayelerde, filmlerde geleceği hayal etmek yerine geçmişe övgü ya da bugüne sabır teması işleniyordu. Bilim kurgu bu yüzden köksüz kaldı. Çünkü bilim kurgu bireyin hayal gücüne dayanır. Ama bizde hayal kurmak çoğu zaman şaibeli bir işti.
Ya Batı özentiliğiyle suçlanırsın ya da hayal gücün boş iş sayılırdı. Yani sadece devletin hayal edebileceği bir gelecek vardı. Bireyin hayal edebileceği bir gelecek yok sayılır. İşte bu yüzden bizde bilim kurgu değil, sadece siyasi propagandalar ve sloganlar gelişti. Bu konuda çok başarılıyız. Bu ülkede neden uzaylı yok? Çünkü burada gelecek ya hiç gelmez ya da zaten çoktan gelmiş olur. Bilim kurgu zamanın akışına inanan toplumların işidir. Bizse çoğu zaman geçmişin tekrarıyla ya da bugünün karmaşasında boğulurken yarına sadece kaygıyla bakarız. Zaman yolculuğu yapan karakterler yerine hep geçmişte kalmış insanlar vardır. Felaket sonrası senaryolar yerine zaten içinde yaşadığımız küçük felaketler vardır. Peki kurgusuz bir toplum olabilir mi? Hayal kurmadan nasıl yaşanır? Eğer bu topraklarda bilim kurgu yoksa geleceğe dair bir sözümüz de yok demektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında hedef açıktı. Geri kalmış bir imparatorluğun bakiyesinden çağdaş bir ulus devlet çıkarılacaktı. Ama bu büyük dönüşüm zaman ile kurulan ilişkiyi tam anlamıyla dönüştüremedi. Modernleşmek istedik ama gelecek tasarımı yapmayı öğrenemedik. Eğitim reformları, teknik okullar, mühendis yetiştirme seferberliği, sanayileşme hamleleri ve batı tipi yaşam biçimlerinin benimsenmesi bu sürecin temel dinamikleriydi. Evet bunlar vardı ama tüm bu çabanın merkezinde bilimsel merak değil, daha çok kalkınmacı zorunluluk vardı. Bilim sadece bir araçtı, gelecek ise bir plan değil, hep ertelenen bir hedef olarak kaldı. Ve edebiyat. Kurtuluş Savaşı'nın ardından edebiyat çoğunlukla ya milliyetçi ya da toplumcu gerçekçi bir hatta ilerledi. Hayal kurmaktan çok gerçekliği anlatmak gerekiyordu. O yüzden bilim kurguya yer yoktu. Çünkü bilim kurgu sadece ne olduğu değil, ne olabilir sorusunu sorar. Ve dönemin edebiyatı için bu çok fazlaydı. Olasılıklar lükstü, hayal gücü tehlikeliydi. Cumhuriyet modernleşmek istedi ama gelecek değil, Batı'nın bugünü örnek alındı. Türkiye'de bilim kurgu bu yüzden hiçbir zaman geleceği tasarlamak değil, geri kalmamak ile ilgili kaldı. 1920'ler ve 1930'lar Cumhuriyet ideolojisinde Batı'nın ilerleme çizgisine yetişmeye çalışıldı. İleri gitmek değil, geri kalmamak hedeflendi sadece. Bu yüzden bilim kurgu gelecek tahayyülü değil, Batı'yı taklit etmekten ibaret kaldı. Yüksek teknolojisi fetişizmi vardı ama kurgu yoktu. Fabrika açılışları, raylı sistemler, uçak fabrikaları ama bu teknolojilerin kültürel anlatısı eksikti. Hiçbir roman, film ya da çocuk hikayesi bile üretilmedi. Gelecek devletin tek elinde kaldı. İlerleme fikri sadece resmi propaganda ile mümkündü. Hayal etmek bireyin değil, devletin işiydi. 1920'lerde uçak yaptık ama o uçağın pilotunun uzaya çıkacağı bir hikaye yazılmadı. Çünkü gelecek bizim kültürel mülkiyetimiz değildi. Raporlamamız gereken bir devlet projesiydi. Hep bürokrasi. 1950'lerde ve 1960'larda bazı çeviri dergilerde bilim kurgu bir ithal merak olarak geldi. Asimov, Bradbury ve Arthur C. Clarke. Ama bir Türk okuru bu evrenlere hep dışarıdan baktı. Bu hikayeler bizimle ilgili değildi. Çünkü biz hala geçmişle uğraşıyorduk, geçmişle kavgalıydık. Ama ne geçmişle hesaplaşabildik ne de gelecek için bir vizyon kurabildik. 1980'lere gelindiğinde postmodern kırılmalarla birlikte bazı bireysel denemeler ortaya çıktı. Ama bir kültür olarak bilim kurgu ne edebiyatta ne sinemada ana akıma asla dahil olamadı. 2000 sonrası ise başka bir gerçeklikle karşılaştık. Artık teknoloji hızla ilerliyordu, evet, ama kültür hala günü kurtarmaya odaklıydı. Ortaya çıkan şey şuydu: tüketmek için yaşamak. Edebiyat yerini televizyon dizilerine bıraktı. Bilim kurgu yerini pembe diziler. Distopya hayalleri değil, reyting garantili melodramlar üretildi. Arabesk hala güçlüydü. Sözde modernleşmiş ama aslında hala duygularla boğulmuş bir kültür. Müziğe baktığımızda bile konu hep belliydi. Aşk, ayrılık, özlem, gözyaşı, flört var, takıntı var, dram var ama hiç gelecek yok. Ve 2020'lere geldiğimizde kültürel içerik neredeyse tek bir eksende kilitlendi. Sex sells, seks satar. Bunu herkes biliyordu ve herkes bunu oynuyordu. Dijital içerik üretimi, sosyal medya, diziler, reklamlar
hepsi aynı temel içgüdüye sesleniyordu. Merak uyandırmak değil, ilkel, vahşi dürtülere tetiklemek. Yani geleceğe dair yeni sorular sormak değil, insanı şimdiye kilitlemek. Kafası meşgul, eli bağlı, zihni dağınık bir topluluk. Bilim kurgu ise bambaşka bir şey ister. Sakinlik, zaman ve düşünsel açıklık ister. Ve en önemlisi soru sormaya tahammül ister. Ama bizde soru sormak hep fazla geldi. Hayal kurmak da öyle. Çünkü hayal kurmak zahmetlidir. Hayal sabır ister. Cumhuriyet teknik olarak ileri gitmeyi hedefledi. Ama bu ilerleyişin hayal gücünü ve kültürel geleceğe dayalı bir temsilini üretmeyi düşünemedi. Bilim kurgu asla ne oldu diye sormaz, ne olabilir sorusunu gündeme getirir. Ama bu soru, genç cumhuriyetin ideolojik ve kültürel iklimi için biraz fazla riskliydi. Çünkü olasılıklar spekülatiftir, sınırları zorlar, beklentiyi arttırır ve çoğu zaman mevcut paradigmayı aşmaya çalışır. Ve bu merkeziyetçi bir devlet yapısının gözünde potansiyel bir tehdit olarak görülür her zaman. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bilim kurgu hayal gücünün serbestliğiyle gelişir.